Bugün yazılım dünyasının belki de en önemli iki oyuncusunu konuşuyoruz. Unix ve Linux. Teknolojinin bu iki dev sistemi Mars keşif araçlarından modern akıllı telefonlara kadar pek çok yerde karşımıza, hatta cebimize çıkıyor. Peki neden bu kadar önemli olduklarını hiç düşündünüz mü? Ayrıca Unix öncesinde dünya nasıldı? POSIX gibi standartlar nereden çıktı ve neden kritik hale geldiler? Bu videoda bunları hem teknik hem de tarihsel açıdan detaylı bir şekilde ele alacağız. Haydi gelin birlikte inceleyelim. Unix öncesi dönemde bilgisayar dünyası tam anlamıyla bir karmaşaydı. Her donanım üreticisi kendi işletim sistemini geliştiriyordu ve bu sistemler birbirleriyle uyumlu değillerdi. Örneğin bir IBM bilgisayarı için yazılmış bir program DEC bilgisayarında çalışamazdı. Her defasında sıfırdan başlamak zorundalardı. Bu süreç büyük bir zaman kaybına neden olduğu gibi aynı zamanda bir kaynak kaybına da sebebiyet veriyordu. İşte tam olarak bu yüzden Bell Labs'ta çalışan Ken Thompson ve Dennis Ritchie ortak bir temel oluşturabilecek taşınabilir bir sistem geliştirme fikriyle yola çıktılar. Unix'in hikayesi 1969'da Bell Labs'te başladı. O dönemde Ken Thompson ve Dennis Ritchie Multics ismi verilen bir işletim sistemiyle haşır neşir olmuşlardı. Multics 1964 yılında başlatılan Multiplexed Information and Computing Service açılımına sahip, aynı anda birkaç işlem yapabilen, yani time sharing bir işletim sistemiydi. Bu karışık işletim sisteminden sıkılmış ikili daha basit bir sistem yaratmaya karar vermişlerdi ve adını da espriyle Unix koydular. Yani Uniplexed Information and Computing Service. Kısa sürede bu isim de Unix olarak kaldı. Ken Thompson'ın hedefi aslında bir oyunu çalıştırabilecek kadar basit bir sistem kurmaktı ama kısa sürede Unix çok daha fazlası oldu. Unix'in en büyük devrimlerinden biri taşınabilirliğiydi. Bu ikilinin B programlama dilinden üreterek 1972 yılında geliştirdiği C programlama dili sayesinde Unix farklı donanımlara taşımak mümkün oldu. O dönemlerde sistemler çoğunlukla assembler'la yazıldığı için donanıma sıkı sıkıya bağlıydı. Ancak C bu bağımlılığı ortadan kaldırdığı gibi işletim sistemlerini minimal kod değişiklikleriyle birlikte farklı donanımlara taşınabilir hale getirdi. İlk sürümleri yaklaşık 10.000 satır koddan oluşan bu işletim sistemi basit bir disketle her yere taşınabiliyordu. İlk defa DEC PDP-7 bilgisayarında çalıştırılan bu işletim sistemini çalıştıran bilgisayarın toplamda sadece ve sadece 8 KB bir RAM'i vardı. Unix'in temel felsefesi her şeyi bir dosya olarak görmesinden doğar. İster bir donanım cihazı olsun, ister bir veri akışı, Unix her şey için bir dosya olarak yaklaşır. Örneğin bir disk cihazını okuma işlemi için cat komutunu veya bir yazıcıya veri gönderme işlemi için echo komutunu kullanmak ve diğer bütün input ve outputlarda da benzer komutları kullanıyor olmak buna bir örnek olarak verilebilir. Bu yaklaşım sistemde etkileşimi inanılmaz derecede basitleştirdi ve yazılım geliştirme açısından ise modülerliği ciddi anlamda teşvik etti. Peki POSIX nedir? 1980'lerde farklı Unix türevleri o kadar çok çoğalmıştı ki sistemlerin birbiriyle uyumlu çalışması yine bir problem haline gelmişti. İşte bu noktada POSIX devreye girdi. Bu standart Unix'in karmaşadan düzen yaratma misyonunu bir adım öteye taşıdı. POSIX, Portable Operating System Interface kelimelerinin kısaltmasıdır. 1988'de IEEE tarafından geliştirilen bu standart farklı Unix türevleri arasında bir uyum sağlamayı amaçlıyordu ve amaç yazılımcıların bir sistem için yazdığı bir kodu başka bir sistemde de çalıştırabilmesiydi. Bugün kullandığımız birçok farklı işletim sistemi POSIX uyumludur. Örneğin macOS, Linux, hatta bazı Windows alt sistemleri bile buna örnek olarak gösterilebilir. POSIX'in getirdiği standartlara bir örnek olarak fork çağrısını örnek verebiliriz. Fork, bir Unix sürecinin kendisinden bir kopya oluşturmasını sağlar. Örneğin ekranda gördüğünüz kod POSIX uyumlu herhangi bir sistemde çalıştırılabilir ve süreç yönteminin nasıl işlediğini gösterebilir. 1991 yılına geldiğimizde Linus Torvalds adında bir öğrenci Unix'in ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir türevini geliştirmeye karar verdi. Linux teknik olarak bir Unix klonu olmamakla birlikte Unix benzeri bir sistemdi. Çünkü Linux, Unix'in kodlarını değil, tasarım felsefesini örnek alarak sıfırdan yazılmış ve yazılırken POSIX standartlarına uygun olacak şekilde yazılmış bir sistemdi. İşte Linux çekirdeği tam olarak böyle doğdu. Ancak Linux sadece çekirdekten ibaretti.
Onu tam bir işletim sistemi haline getiren şey GNU yani GNU araçları oldu. Bu nedenle Linux'un aslında GNU Linux olarak almamız daha doğru olabilir. Linux'un Unix'ten farklı olduğu bazı noktalara değinelim. Örneğin Unix genellikle ticaridir ancak Linux tam olarak bir açık kaynak kodlu işletim sistemidir. Linux hemen hemen her cihazda çalışabilir, akıllı saatten süper bilgisayarlara kadar. Fakat Unix genellikle belirli donanımlarla sınırlıdır. Unix bugün daha çok sunucularda ve kritik sistemlerde kullanılır. Linux ise masaüstü sistemlerden IoT cihazlarına kadar her yerde karşımıza çıkar. Unix, POSIX standartlarına sıkıya bağlıdır. Linux ise POSIX standartlarıyla uyumluluğu sağlıyor olsa da birçok durumda daha özgür davrandığını söyleyebiliriz. Unix'in monolitik çekirdek yapısı, Linux'un modüler çekirdek yaklaşımıyla kıyaslandığında biraz daha old fashion kaçar. Örneğin bir cihaz sürücüsünü sisteme yüklemek için çekirdeği yeniden derlemenize gerek yoktur. Bu özellik Linux'u hem masaüstü bilgisayarlar hem de gömülü sistemler için ideal bir seçim haline getirdi. Bilgisayar dünyasını köklü şekilde değiştiren bu iki yapı taşı dünden bugüne birçok farklı görevde sorumluluk aldılar. Örneğin NASA'nın Pathfinder misyonunda kullanılan sistem Unix tabanlı bir çözümdü. Sistem Unix'in sağladığı sağlamlık sayesinde Mars yüzeyindeki zorlu birçok farklı koşula dayanabildi. Aynı zamanda Unix 1970'lerde NASA'nın Apollo görevlerinde de veri analizi için kullanıldı. Apple'ın macOS'u Unix'in bir türevidir. Terminali açıp uname komutunu çalıştırdığında altında yatan Unix temellerini görebilirsiniz. Bugün akıllı ev cihazlarından otomobillere kadar birçok farklı gömülü sistem Linux'u kullanıyor. Bunun sebebi Linux'un özelleştirilebilir ve hafif yapısından kaynaklıdır. İlginç bir bilgi, Unix'in maskotu yoktur. Ancak Linux'un Tux adında bir pengueni var. Peki neden penguen derseniz Linus Torvalds penguenleri çok seviyordu. Aslında cevabı bundan başka bir şey değil. Unix ve Linux yazılım dünyasını dönüştüren iki devrimci sistemdir. Unix bir düzen yaratarak taşınabilirliği ve modülerliği bize kazandırdı. Linux ise açık kaynak felsefesini benimseyerek bu mirası genişletti. Gelecekte hangi işletim sistemini kullanırsak kullanalım bu iki sistemin temellerini her zaman hissedeceğiz. Bugün Unix ve Linux arasındaki farklılıkları ve tarihsel geçmişini inceledik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın, borç yiğidin kamçısıdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.